Merhabalar. Bugün Alize'nin ilmekli battaniye ipiyle çok güzel bir bebek battaniyesi yapacağız. Şiş veya tığ kullanmayacağız. Sadece bunu ellerimizle yapacağız. İlk öncelikle ilmekli battaniye ipimizi alıyoruz ve istediğimiz kadar ilmek sayısına bölüyoruz. 50 tane ilmek ortalama 1 metre kadar ediyor. Biz de bugün ortalama 10 tane ilmeğimizi alacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 10 tane ilmeğimizi aldık. Ondan sonra bu iplerimizi öbür tarafa alıyoruz ve bu şekilde başlıyoruz yapmaya. İlmeğimizi alıp çapraz yapıyoruz ve üstteki kalan yerden ikinci turdaki ipimizi geçiriyoruz. Ve şöyle bir görüntü oluşuyor. İlk yaptığımız turda bu bize şekilsiz bir görüntü olarak gelse de ikinci ve üçüncü turlarda oturacak şekle. Yine bu şekilde çeviriyoruz ve ikinci turdaki ipimizi geçiriyoruz. Bu şekilsiz bir şekilde çıkacak ama biz bunu ikinci turda düzenleyeceğiz. Üçüncü ilmeğe de çeviriyoruz. Yine çekiyoruz yukarıya ipimize. Dördüncü ilmeğimizi de alıp çeviriyoruz. Ve bu şekilde ilmeklerimizi tamamlamaya başlıyoruz. Yine çeviriyoruz. Ve geçiriyoruz. Bu şekilde birazcık şekil zaten şu an oturmaya başladı. Yine bunları bu şekilde çekerek şeklimiz daha da ortaya çıkıyor. Bunu da bu şekilde çeviriyoruz. Alttakini çeviriyoruz. Üsttekini de içinden geçiriyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken en önemli şey ilmekleri atlamamak. Çünkü atladığımızda potluk oluşabilir. Gene çapraz yapıp ilmeğimizi geçiriyoruz. Ve bu şekilde sıramızı bitiriyoruz. Dediğim gibi ortalama 50 taneyle yapılıyor. Ve bunda 50 tane ilmekte güzel bir kare veya dikdörtgen oluşturmak için 5 tane ip topumuz yeterli olabiliyor bize. İlk sıramızı bu şekilde bitirdik. Şekil dediğim gibi çıkmaya başladı şimdiden. Yine bu şekilde ipimizi bu sefer öbür tarafa alıyoruz. Daha kolay yapabilmek için. Elimize daha rahat gelmesi için. Bu sefer başta kalan ilmeği değil de alttakini gene çeviriyoruz. Üsttekini içinden geçiriyoruz. Yani yeni ilmek değil de elimizdekilerle ilerlemeye devam ediyoruz. Bunu da çeviriyoruz. Koyuyoruz. Zaten elimiz alıştıkça çok hızlı bir şekilde devam edebileceğiz. Çok hızlı bir şekilde 2-3 saat içerisinde belki de çıkartabiliriz. Devam ediyoruz. Bu şekilde gayet basit bir şekilde bunları geçiriyoruz. Bu şekilde. Dediğim gibi buradaki burgu şekillerimiz oluşuyor. Bunları döndürmeden de yapabiliriz örgümüzü. Ama bu şekilde burgu şeklinde değil de düz bir örgü elde ederiz. Estetik açıdan bu kadar güzel görünmez. Yine çevirerek ilerliyoruz. Bu şekilde ikinci sıramız da bitti çok hızlı bir şekilde. Ve zaten burgularımız ortaya çıktı. Ben burada 50 ilmekle birlikte yaptığım ipim var. Ve bunu ortalama bir iple yaptım. Bir topla yaptım. Bu da bittiğinde bir ortalama şu kadar bir şey çıkacak. Ve 5 taneyle birlikte bayağı bir bunun 5 katı kadar çıkacak. Elimizde bir bebek battaniyemiz oluşacak. Şimdi bebek battaniyemizin büyük bir kısmını elde ettik. Bu battaniyenin bu yerinde 4 yumak bulunuyor. Bir yumak daha ekleme yapacağız. Yumakları birbirine eklerken arada bazen bu şekilde ipler çıkabiliyor. Bunları benim burada yaptığım gibi aralardan sokarak teyelleme yöntemiyle kapatıyoruz. Eğer bu iplerimizi kesersek aralardan kaçma olabilir. Bu da bizim emeklerimizi boşa götürür. Şimdi bağlama yöntemini göstereceğim dediğim gibi. Battaniyemiz de önden bu şekilde görünüyor. İpimizin sonunda bu şekilde bağdan sonra kısa bir bölüm kaldığı için son bağımı kopardım. Bunu da birleştireceğimiz için bu bağımın da son kısmını koparacağım. Çünkü çok kısa bir ip kalıyor ve bu ip bizi bağlamakta zorlayabilir. Bunu bu şekilde çektiğimizde zaten bu rahatlıkla açılıyor. Ondan sonra bu ilmeklerimiz en yakın şekilde olacak şekilde bu iplerimizi bağlıyoruz. İlmeklerimizi olabildiğince bu ipteki gibi yakın yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bağlıyoruz. Bağladıktan sonra dediğim gibi bunları sonrasında teyilleyeceğiz ipimize. Buraları geçirmiştim zaten. Buraya gene ters çevirip burgu yapıp geçirme yöntemiyle
devam ediyoruz. Bu iplerimiz sanki yokmuş gibi aşağı yukarıya istediğimiz bölüme atabiliriz. Sıkıntı değil nereye attığımız. Yine aynı şekilde burayı çeviriyoruz ve bunu içinden geçirip üste çekiyoruz. Çeviriyoruz, içinden geçirip üstüne takıyoruz. Bu 4 tane yumağı yapmak ortalama bana çok basit bir şekilde, rahat bir şekilde 2 saatimi aldı. Son yumağımda ortalama yarım saat alsa 2,5 saatte çok güzel bir battaniyemizi rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Bizi hiç yormadan battaniyemizi elde etmemizi sağlıyor. Dediğim gibi çok basit bir şekilde çevirip içinden geçirip yukarıya çekiyoruz. Her sıramızı da bu şekilde yaparak bitiriyoruz. 5 yumağımızı da tamamladık. Şimdi bebek battaniyemiz neredeyse hazır. Bu şekilde gördüğünüz gibi kocaman ve yumuşacık çok güzel bir bebek battaniyemizi elde ettik. Şimdi son sıramızdaki son ilmeklere geçiyoruz. Burada gene her zaman yaptığımız gibi burup içinden geçirip yukarıya çekiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey ilmekleri aradan kaçırmamak. Kaçırırsak kaçırdığımız yere kadar açmamız gerekiyor ve bu da bir süreden sonra insanın canını sıkmaya başlıyor. Burada uzun kalanlar ne kadar kaldığı önemli değil. Bunları kesebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Bunların önümüzde olmasın. Biz şimdi kapanışa başlamak için diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta ilk ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Ve bu şekilde bunu kenetlemiş oluyoruz. Gene aynı şekilde bu ilmeği yok sayarsak bu birinci ilmeğimiz oluyor ve ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde kenetleyerek burgu yapmadan düz örgü şeklinde devam ettiriyoruz ve bu şekilde bunu sonuna kadar götürüyoruz. Düz örgü şeklinde gördüğünüz gibi böyle bir örgü görüntüsü oluşuyor. Bu şekilde düz olarak devam ediyoruz. Aynen böyle. Sıramızı devam ettirdik ve örgü şeklinde gene düz bağlama tekniğiyle geldik. Son 3 ilmeğimizde gene aynı şekilde gösterdiğim gibi birinci ikincinin üstünden geçirerek geliyoruz. Ve burada son bir ilmeğimiz kalıyor. Bu ilmek için de makasla buradaki fazlalıklarımızı ilk öncelikle kesiyoruz ve bir ilmek bırakıyoruz. Bunları kestikten sonra bu son ilmeğimizi de açıyoruz burada. Bu şekilde bu ipimizi son ilmeğimizin içinden geçiriyoruz ve bu ilmeğimizi saklamış oluyoruz artık, kilitlemiş oluyoruz ve bu ipimizi de içeriye tıkıyoruz. Yani dolayarak yok ediyoruz, gizliyoruz. Bunlar birbirine örerken, bağlarken birbirine kenetlendiği için asla açılma yapmaz ve bu şekilde kalırlar. Battaniyemiz de bitmiş bulunmakta. 5 tane yumakla birlikte bu şekilde bebek battaniyemizi oluşturduk.